Merhaba, ben Tunç Ratıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalarda güzel bir haberle güne başladık. Güzel haber ne? Efendim, TÜİK'e göre Mayıs ayında enflasyon, Mayıs ayı enflasyonu şöyle gördüğünüz gibi 1,53 olmuş. Aylık 1,53 olmuş efendim. E, Enflasyon. Çok güzel şeyler olmuş Türkiye'de. Mesela buradan bakıyorsunuz, işte gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi enflasyon, fiyatlar düşmüş gıda ve alkolsüz içeceklerde. Haberleşmede de fiyatlar az da olsa düşmüş. Yani böyle güzel şeyler olmuş ve böylelikle de yani bakıldığında 35,41'e düşmüş enflasyon. 2 sene evvel 39,5 iken şimdi 2 sene sonra 35,41, 39'dan 35'e düşüş, yani 4 puan. 2 senede büyük başarı, piyasalarda büyük coşku yarattı. Ee, ondan da bahsedeceğim zaten de. Yani bu kadar güzel bir enflasyon olmuş TÜİK'e göre. Ee, ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Neticede biz yatırımcı olarak bakıyorsak olaya, Borsa İstanbul bunu sevdi. Şöyle geldi, Nadara'ya Watson'dan da böyle bir güzel bir yükselişti yaptı. Aynı zamanda ziraat savunma hattıydı 9.000. Oradan da şöyle güzel bir yükseliş yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Ben bu videoyu yaparken saat 5'e 4 var. Yapmaya da devam ediyor. Güzel yani, ama öyle ama böyle. Sonuçta bu bir yükseliş oldu mu? Oldu. Olmaya da devam ediyor. Banka endeksi %6 yükseliyor. Bakın şu 19 Mart olaylarıyla birlikte bu kadar düşmüştü. Şimdi biraz böyle çıkıyor. Yani insanlar zararını kapatsın, biraz bir nebze olsa. Biraz para kazansın veya zararı azalsın isterim elbette. Ve yani yükselişlerin satış fırsatı olacağını düşünüyorum. Ancak şu 9.900'e tekrar söylüyorum. Bekliyorum burayı diye. Burası düz bir çizgi ya. Böyle bir görünce içim oku. Böyle bu buraya çeker fiyatları diye bekliyoruz işte. Bu tekrar çekecektir buraya diye düşünüyorum. E, Yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim. Alım önermiyorum. Elinizdekini daha az zararla satabilmek için bir fırsat olarak düşünün bunu. Şimdi buradan şöyle şeyler çıktı. Tabii ki sonuç çıkarttı da yükseliyor borsa. E, Enflasyon beklentilerden çok düşmüş. Memleket çok iyiye gidiyormuş. Öyle olunca bu kadar faiz vermeye ne gerek var? İndirelim faizi. Haziran'da bak zaten şirketler kötü. Faiz, para faizden çıkınca borsaya gelir gibi bir beklenti var. O yüzden de bu beklenti bugün satın alındı. Borsada yükseliş var. Para faizden çıkacakmış, dolara gitmeyecekmiş, dolar cinsi varlıklara gitmeyecekmiş, gayrimenkule gitmeyecekmiş ama borsaya gelecekmiş. Çok güzel. İnşallah zararınızı çıkartırsınız. Ne diyeyim yani, neticeye bakıyoruz burada. Dolar bazında endekse baktığımızda orada da böyle bakkaya bir işte pozitif uyumsuzluk var, dipten dönüş var falan. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Yani böyle, yani sadece bir mumla da kalmamış, devam etmiş. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Yükselişler satış fırsatı ama. Çünkü ekonomide öyle bir düzelme falan gibi bir şey yok. Teknik olarak aşırı satış olduktan sonra bir tepki yükselişi gelmesi de beklenir. Bu tepki yükselişi sırasında bir haber buna bahane olur. Çok da önemli bir haber olması gerekmiyor. Sadece herhangi bir şeyin bahane olması yeterlidir. Bunun peşine takılanlar olur. Bugün de yaşanan böyle bir olaydır aslında. Çünkü bu enflasyonun %1,53 olduğunu nasıl inanacağız? Bir takım arkadaşlar diyorlar ki
işte o 2 sene evvelki 39'lar 38'ler gerçek değildi. TÜİK gerçek enflasyonu o zaman açıklamıyordu diyorlar. Kendi görüşleridir. Peki şimdi açıklıyor mu diyorsun? Tabii diyor. Şimdi diyor doğru açıklıyorlar veya doğruya çok yakın açıklıyorlar diyor. Çok iyi diyor. Şimdi diyor TÜİK %1,53 dediyse bu Mayıs ayında bu zaten öyledir diyor. Peki İTO olsun, ENAG olsun bunlar çok farklı açıkladılar. ENAG'ı zaten geç diyor. Peki geçelim. İTO o da zaten işte metodolojisi iyi değildi. Cartlı cürtlü bir şey inanmak istedikten sonra çok şey söyleniyor yani. Nedense de bu işler Mayıs ayında veya Aralık ayında oluyor. Enflasyon birdenbire düşüşe geçiyor falan. Oluyor işte böyle şeyler. Yani neticede bu sayede de zararınız azalıyorsa bu zararınızı hatta belki kapatmanız da mümkün olabilecekse ne kadar güzel. O kadar ama daha fazlasını beklememek lazım. Yani erken faiz indirimleri Haziran'da yeniden başlayacak. Takır takır faiz inecek, o paralar borsaya gelecek, nebati zamanı gibi olacak falan diye şeyler insanlar beklemesinler. Gerçekçi değil bence böyle bir beklentiye girmek. Evet, dünkü olaylardan bahsettik. Yani dün dedik Amerika'da çok önemli şeyler var, gelişmeler var. Amerika-Çin görüşmeleri tekrardan zora girdi diye. Bugün böyle Wall Street Journal'da böyle en büyük manşet China's new trade negotiator is ready to play hardball. Adam öyle yeni müzakereci çok sert öyle geri adım atmayacak kolay kolay falan gibi böyle gayet sert başlıklar var Bloomberg'de. Aynı zamanda jeopolitik gerilimde olduğunu söylemiştik. İşte Ukrayna gitti, saldırı yaptı, vurdu falan. İşte onunla ilgili Bloomberg'de açtığınız zaman o devam ediyor. İşte NATO hava savunmasını güçlendirecek deniyor. Onlar konuşuluyor falan. Yani o dünkü gerilim bugün azalmış değil. Dünkü gerilim bugün azalmış değil. Aynen devam ediyor. Ve fakat buna rağmen dün işte şu S&P günü yükselişte tamamladı. Allah Allah. Peki Dow Jones o da yatay veya yükselişte tamamladı. Nasdaq o da yükselişte tamamladı. Bu ne biçim gerilim peki? Bu böyle. İşine gelirse ama yükselişte tamamlamış olsa da şöyle 2 saatlikten bakın. Şöyle gidiyor geliyor bir numara olmuyor yani. Yatay bir hareket var. Çünkü o hedge fonlar almıyorlar kardeşim. Hala da almıyorlar. Hala da short diyorlar. Hala da bu piyasa biraz düşse de biz de öyle alsak diye bekliyorlar. Vallahi bilmiyorum işte ne olacak. Şu boşluğu almasını istiyorlar bence. 5652. Şuradan alacaklar onlar. Yani o istedikleri şey odur. Onun gelmesini istiyorlar. O gelmiyorsa da o zaman şuna da bence fit olacaklar. Yani 5745. Ama ikisi de gelmiyor. O zaman ne yapıyoruz? O zaman beklemeye devam ediyoruz. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok yani bekliyoruz. Aldık, kazandık. Çok güzel. Şimdi yeniden almak için para piyasası fonunda bekliyoruz. Hangi para piyasası fonunda bekleyelim? Ya bu aralarında çok büyük bir fark yok ama bence bir çalıştığınız banka var değil mi zaten asıl paranızın yani birçok bankayla çalışabilirsiniz yani bende zaten kaç tane banka var ama bir paranızın yani ağırlıklı olarak durduğu bir banka vardır. O bankanın da bir portföy yönetim şirketi bir şeysinin kendi fonları vardır. O bankanın kendi fonu neyse onu şey yaparsınız. Çünkü daha uzun süre alıp satabilirsiniz. Yani daha kolaylık olur. İşte ne bileyim 2,5 oldu satarsın. 3 oldu. Gene satabilirsin. Almak istiyorsan işte 2,5'da alabilirsin. 3'e kadar da alabilirsin. 3'ten sonra birisi sattıysa alabilirsin falan. Ama başka bankanınki ise o zaman olmuyor. Tefas'tan alım satım yapıyorsan. Yok işte 12,5'a kadar emir verecektin. Bilmem ne falan oluyor yani. O yüzden bankanızın yatırım para piyasası fonu
Uygun değil. Hangi banka olursa olsun hiçbirinin reklamını yapmıyorum burada. Yapmak da istemem. Yani kendim alıyorum, kullanıyorum, çok memnunum diyeceğim bir şey olur böyle. O zaman da falanınki daha iyi değil mi denir. Biliyorum yani böyle bir şeyler olduğunu. O yüzden bir şey demiyoruz yani. Durabilir para kenarda. Peki Bitcoin. Bitcoinciler sata döndü dedik. Göstergeler yani zarar kes 105 bindeydi. Şöyle zarar kesi göstereyim. Şöyle 105 bin şurası dedik işte 105.627'de sata dönüyor. Şu anda da 105 binde satılma dedik. İşte sattıysanız da şu anda tutuyorsunuz. Şu anda 105.445'te 105.000'in altına inerse elinizde varsa tabii ki gene satabilirsiniz. Çünkü 105.000'in altına inmiştir. Bir aşağıdaki destek 103.460, onun altındaki de 101.800. Buna 103.400 diyoruz. Buna 101.800 diyoruz. Bunlar da diğer destekler. Şu anda alım önermiyoruz. Alım önermemiz için şu 106.000'in üzerine çıkması, 106.176 diyor ya şurası. Çıkması bir 4 saat kalması gerekir. Yoksa beğenmiyoruz, istemiyoruz. Ether'de destek şu 2480 dedim. Onun altında da 2400 dedim. 2480 kırılmadığı sürece satmayın dedim. Kırılmadı, satmadınız. Çok güzel. Şimdi tutuyorsunuz. 2703 burada bakın direnci var. 2700 geçilirse 4 saat üstüne kalırsa o zaman Ether'de alabilirsiniz tabii ki. Ripple 2.11 desteği vardı. Tamam çıktı. 2.23'ü geçerse üzerinde de bir 4 saat kalırsa alınabileceğini düşünüyorum. Şöyle 4 saatlikten bakıldığında bakın tekrar üstüne çıktı. Fakat bu 2.23 direncinde geçemiyor. Geçerse Ripple alınabilir. Şu anda Ripple önermiyoruz. Amerikan 10 yıllıklardan da bahsedelim. Amerikan 10 yıllıklar şu anda 4.42. 4.40 ve altında kalacak olursa bugün alınabilir. Olmadı yarın 4.40 ve daha altına düşecek olursa yarın TLT alınabilir. Ama şu anda Amerikan 10 yıllıklarda 4.42'deyiz. Ben 4.40 olmasını isterim alınması için. Hatta şöyle şu hareketli ortalamayı da kırmasını isterim. Gerçi biz bunu 12 saatlikten takip ederiz. Evet 12 saatlikten de işte altında. O yüzden de şöyle işte 4.40 falan oluyorsa şöyle tekrar bu aşağı geliyor demektir. TLT alınabilir. Yani Amerikan 10 yıllıklar da çok fazla gürültü var. Çok gürültü var. Yani işte Trump'ın yeni bütçe paketi var. İşte orada çok fazla harcama var deniyor. Elon Musk o yüzden ayrılıyor deniyor. O kadar büyük harcama olunca bu sefer çok fazla maliyetli borçlanmak gerekiyor. O zaman da maliyetli borçlanacak deniyor. Ticaret savaşları deniyor. O deniyor, bu deniyor. Bir sürü şey söyleniyor. Ben şöyle bakıyorum. Yani bir sürü şey söyleniyor. Bunlar bir böyle daha böyle kurumsal raporlar yazan falan insanları ilgilendiren hikayelerdir. Şöyle bakacaksınız olaya arkadaşlar. Bak şu 4.50'nin üzerinde alıcı geliyor işte. Şöyle şu 4.38'de de satıcı geliyor işte. Şurada da gözde görülüyor işte. Budur yani. Budur. Yani şöyle işte şu 4.60'da ve üzerinde oralarda alıcı geliyor. Şurası değil mi? Bak şurada gözde görülüyor işte. Şu 4.37'de falan da hatta biraz daha yukarıda 4.39'da da satıcı geliyor. Ve tekrar yükselir gidiyor. Böyle basit bakmak lazım. Uzun vadeli trendler daha farklı olabilir. İşte merkez bankalarının tutumu farklı olabilir. Maliye politikaları çok etkili olabilir. Tamam hepsine katılıyorum ama şu anda basit düşünmek zorundayız yani. Yani o öyle mi olur, böyle mi olur ama günlük harekete bakıyorsun ondan sonra. Günlük harekette öyle makro şeyler etkisi daha sınırlı olur. Makro daha böyle uzun vadeli şeylerde bakılır. Yoksa günlük hareketlerde ne? İstediğin kadar makro bak işte. Bak bu zaten kaçmış şimdi? 4.43 değil mi? 2022 Ekim'inde de zaten oraya yakın bir yerdeymiş bu. Yani değil mi? Yani eski zamanlara şöyle gidecek olursan 2007 sonunda da böyleymiş zaten. Ondan sonra aşağılara gelmiş. İşte şuraları tekrar deniyor. Belki buradan bir daha aşağı salacak. Bilemiyorum. Göreceğiz. Yani şöyle
tabii ki göstermek lazım. Evet. Şöyle işte geriye doğru gidiyor. Yani basit düşünmek lazım dedik burada. Oh, peki. Geriye ne kaldı? Ha, gümüş. Dün gümüşten bahsettik. Gümüş, evet, çok önemli şeyler oldu dün gümüşte. Bir kere şöyle günlükten bakalım. Gümüşte çok önemli şeyler. 33.67 geçildi. Gümüş alınır dedik, değil mi? Tak, bugün gümüşe satış geldi. Okey. 2 saatliğe bakıyorum. 2 saatliğe kadar geldi. Fena değil gibi gümüş. Şimdi diyelim ki almadınız bugün. O zaman şu, bakın, şu mumun üstünde çıktığını görmek gerekir. Yani 34.3. Şöyle 4 saatlikten bakacak olsak, evet, şöyle bir işe yaramıyor 4 saatten bak. 2 saatten bakacak. Sabah 2 saatten baktım. Şimdi sabah baktığıma göre burada destek bulmuş, yukarı gitmiş. Bu 34.3'te zorlanıyor. Belki biraz daha şöyle üstüne çıktığını görmek isteyin. Yani 34.5 olduğunu görmek isteyin şöyle. Bak, bu böyle, bu mumu da geçmiş olur. Ya da biraz daha şöyle aşağıdan 34, 43, 44 falan gibi. O zaman gümüş alın. Aldıysanız da tutun. Çünkü bak, böyle gelmiş, bu böyle sata dönmemiş. Bu iyidir şu anda. İkinci mevzu altın gümüş rasyosuydu. Altın gümüş rasyosunda bak, artık dedik bu 100'ün altına inmesi lazım. Bak, artık salmaya başladı. 97'ye geldi. 97'ye geldi. Bak, artık salıyor aşağı. Görüyor musun? Yani işte şurada da dedik daha evvelden, bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da salıyor aşağıya. Hafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gene de dayanmış, 10'da salıyor artık aşağıya. Artık gelmesi gerek. Gümüş zamanı. Peki o zaman altın. Ya, altın, dün bir sürü olaylar oldu dedik. Ve ne dedik? Bu böyle Pearl Harbor saldırısı gibi bir şey değil. İlginç şekilde hala Pearl Harbor diyorlar. Çünkü o Pearl Harbor'da Amerikan donanması 6 ay boyunca paralize olmuştu ve Japonya Güney Pasifik'i tamamen işgal etmişti. Bir sürü böyle yerlere de yani petrol kaynaklarına falan ulaşmıştı. Yani çok çok önemli bir şey. Bir şey böyle, yani Pearl Harbor diyorsanız o çok önemli. Burada öyle bir şey yok. Böyle bir şey değil. Yani adam hala bugün savaşını sürdürebilir ama sürpriz saldırıdır. Moral olarak etkisi vardır. Bir miktar tabii ki önemli askeri şeyleri de yok etmiş. Varlıkları yok etmiş. İşte o Tupolev 22M'ler falan gibi şeyler. NATO'da olmayan bir uçak o. Vurulan şey. Yani öyle bir konsept yok zaten. NATO'da öyle bir şey düşünülmemiş. Yani o böyle son sürat hızla gidecek. Karşı taraf radarlarda gördü. İşte interceptörleri, şeyleri, uçakları kaldırıp onu karşılayıncaya kadar o oradan 250 mil mesafelik, deniz mili mesafelideki kruz şeylerini, seyir füzelerini atacak. Onlar gidecek, işte kruvazördür bilmem, uçak gemisidir neyse, onları vuracak falan. Ondan sonra tekrar kaçacak falan. Böyle bir şey yok zaten. Dünyada yok yani. Onu vurmuş. Bir tane AVAX tipi çok önemli bir erken haber yani bütün hava sahasını gören, kontrol eden radarları olan falan bir uçağı vurmuşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Kabul ediyorum yani. Ama Rusya bugün halen savaşabiliyor. Pearl Harbor'da Amerika savaşamamıştı. Bunun da etkisi sınırlı olacak. O yüzden birkaç günlük bir etki olur dedik. Yani 2-3 günlük bir etki olur. Bayrama kadar falan bu işler tersine döner dedik. Bakın bugün haberler çok sert. Halen daha işte NATO şöyle yapacak falan diyor. Bak, altındaki harekete böyle aşağı doğru geliyor. Altındaki hareket şu 3380 şeylerine, bölgesinden aşağı doğru geliyor altın. 3340. Biz de zaten 3320'de mi 30'da mı ne satın demişiz. Oraya kadar gelmiş. Şimdi bu jeopolitik gerilim devam edilirken bugün satılmasını önermiyoruz tabii ki. Çünkü jeopolitik gerilim var. Bu belki biraz düşecek gün içerisinde. Tekrar yukarı gidecek.
Yani gerilim azalmış değil. Ama alım önermiyoruz tabii ki. Şu ortamda önermiyoruz. Peki biz ne yapalım? Biz altın almayalım. Biz bilmem ne yapmayalım. Biz ne alalım diyor insanlar. Abi ne zorunuz var, illa ki bir şey almak zorunda mısınız? Para piyasası fonunda faizle durabilir para. Bunlar şimdi faiz indirse dolar birdenbire çıkmaz mı? Adam zaten belirli bir kontrollü şekilde çıkmasını istiyor. Onun daha üzerinde çıkması durumunda ne yapıyor? 55 milyar doları yakarım diyor, yakıyor. 55 milyar dolar TL'ye dönüyor birdenbire. Bir daha sanki o TL ile dolar alabilecekmiş gibi. Yakmadı, TL'ye döndü falan. Böyle komiklikler de yapılıyor tabii ki. TL'ye dönüyor. Yani o zaman o TL ile bir daha alamıyorsun kolay kolay. Yani biraz durabilir para faizde. Biz faizde de durmak istemiyoruz. O zaman dolarda duruyorsunuz. Ne yapayım? Başka yolu var mı? Bugünlük de bu kadar.